Mimarlık tarihimizin en büyük organizasyonlarından biridir Süleymaniye Külliyesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a mührü, ancak Mimar Sinan gibi bir dehanın yapabileceği kalfalık eseri. Sur içindeki en uygun tepelerden birine inşa edilen külliyeye, Haliç'ten, Boğaz'dan ve hatta Üsküdar'dan bakıldığında Mimar Sinan'ın şehrin silüetini ne kadar belirlediğine şahitlik edebilirsiniz. Muhteşem Süleyman neredeyse 1/3'e hükmettiği şu fani cihanda bir sadaka-i cariye bırakmayı arzu etti. Lakin bu öyle bir eser olmalıydı ki Osmanlı'nın kudretini de bütün cihana göstermeliydi. Bu yüce mabedin yerini bizzat kendisi seçmişti. Devrin tarihçilerinin naklettiğine göre, çünkü burası hem havadar hem de denizi gören yüksekçe bir yerdi. Böyle hayırlı bir külliyenin şehrin en iyi yerinde bulunması ve gönül ferahlığı vermesi lazımdı. Emrin ardından Mimar Sinan külliyenin kârname denilen planlarını ve maketini sultana arz etti. 2 sene süren hazırlıklardan sonra 13 Haziran 1550 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın da hazır bulunduğu merasimle ilk temel taşı Ebu Suud Efendi tarafından konuldu. Külliyenin inşasında duvarcısından demircisine, nakkaşından camcısına 3500 usta çalışmıştı. Ameleler ve diğer hizmet alımlarıyla bu sayının 4 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Süleymaniye'nin hesap defteri günümüze ulaştığı için inşaatın kaça mal olduğunu kuruşu kuruşuna biliyoruz. Cami, medreseler, imaret, hamam ve diğer müştemilatıyla Süleymaniye Külliyesi toplam 53.782.980 akçeye yahut başka bir ifadeyle 3 ton 200 kilo altına mal olmuştur. Kanuni'nin kendisi gibi muhteşem olan külliyesi, o zamanın şartlarına göre 10 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. Halbuki o tarihlerde Avrupa'daki benzer yapıların inşası 150-200 yıl sürüyordu. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulu külliyenin merkezinde Abidevi Süleymaniye Camii ve çevresinde onu tamamlayan medreseler, tıp medresesi, bimarhane, Darüz Ziyafe, tabhane, Darül Hadis ve hamam yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın türbeleri caminin kıble cihetinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Mimar Koca Sinan'ın türbesi ise devasa külliyenin en mütevazi yapısı. Asırlara meydan okuyan Süleymaniye Camii'nin sağlamlık sırlarını 5 maddede özetleyebiliriz. 1. Banisinden amelesine samimiyetle inşa edilmesi. 2. Mimarının müthiş mühendislik bilgisi. 3. Bugün kullanılan Radye General temel teknolojisine sahip olması. 4. Tabii malzemeler olan Horasan harcı, küfeki ve ot taşlarının kullanılması. 5. Taşlar arasında kurşunla kaplı demir kenetlenme sistemi bulunması. Dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insafla bakacaklarını ve beni hayır dualarla anacaklarını umarım. İnşallah. 7 kıta, ecdadın izinde, gerçek tarihin peşinde.